Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Pratik, kolay, lezzetli akşam yemeği menüsü tarifleriyle geldim. 5 yemek kaşığı pirinci biraz suyla haşlamaya bıraktım. Gördüğünüz gibi pişti. Üzerine 2,5 litre soğuk süt ekleyelim. Ve kaynamaya bırakalım. Sıcak sütün üzerine 2 su bardağı toz şeker ekleyerek kıvam alana kadar pişirelim. Sütüm kıvam aldı. Gördüğünüz gibi bir paket vanilya ekliyorum. Bir adet tam yumurta. Biraz süt ekleyerek karıştırıyorum. Üç yemek kaşığı nişasta. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyorum. Sıcak sütten birkaç kepçe ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Kaynayan süte ekleyelim ve yüksek ateşte fokur fokur kaynayana kadar pişirmeye bırakalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, sütlacımız kaynadı. Kaseleri eşit bir şekilde pay ediyorum. İkinci tepsi sütlacımı da pay etmeye devam ediyorum. Tepsilerimin yarısına gelecek kadar su dolduruyorum. 5 dakika bekletiyorum. Fırının üst ızgarasını üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Üzerleri kızaran sütlaçları fırından çıkartarak ikinci tepsiyi de fırına veriyorum. Evet, ikinci tepsim de nar gibi kızardı. Fırından çıkartarak kendi halinde soğumaya bırakalım. Evet, soğuttuğum sütlaçların üzerine file fındık, file badem, Antep fıstığı serperek ikrama hazırlıyorum. Şöyle sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Tam kıvamında harika bir sütlaç oldu. Mutlaka bu tarifi deneyin. İkinci tarifimiz için bir adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Zeytinyağında kavurmaya bırakalım. Soğanların kokusu çıktı. Orta kısmına bir adet domates ekliyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum.
3 yemek kaşığı domates suyu ekliyorum. Bir kase dolusu da kuşbaşı et ekledim. Karıştırarak pişirme işlemine devam edelim. Biraz tuz, karabiber, kekik, kişniş, pul biber ve istenilen baharatları ekleyerek karıştırma işlemine devam edelim. Bir miktar da etin suyundan ekliyorum. Altını kapattıktan sonra doğranmış maydanoz ekliyorum. Bir poşet buzluktan çıkardığım donmuş patlıcanım var. Buradaki etin bir kısmını tabağa aldım. Donuk patlıcanları tavanın üzerine diziyorum. Eti üzerine gezdiriyorum. Çok az et suyu gezdirerek kapağını kapatıyorum ve pişirmeyi bırakıyorum. Evet, yemeğimi artık pişti, altını kapatıyorum ve maydanoz serpiyorum. Üçüncü yemeğim için 3 yemek kaşığı un, bir kase dolusu yoğurt, yeteri kadar suyla bir terbiye hazırlayalım. Şöyle 5-6 diş sarımsağı ezerek küçük bir tavaya alalım. Sıvı yağ gezdirelim ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Bir kasede etim var. Kaynayan etin suyundan terbiyeye 2-3 kepçe ekliyorum. Terbiyeyi süzerek tencereye alalım ve kıvam alana kadar pişirelim. Evet, sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, çorbam kıvam aldı, kaynadı. 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Bir kase dediklenmiş kuşbaşı eti üzerine ekliyorum. Çay bardağı dolusu da doğal elma sirkesi kullandım. Evet, sarımsağın kokusu çıktı. Üzerine kırmızı toz biber ekleyerek karıştırıyorum.
Kaynayan çorbanın üzerine sarımsak sosu gezdirelim. Ve karıştıralım. Evet, paşa çorbamız da hazır. Evet, akşam yemeği menümüz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.